Türkiye'de adı sıkça duyulmasa da Falken aslında Dunlop'un teknolojisini geliştiren köklü Japon devi Sumitomo grubunun bir üyesi. Yani Falken'in arkasında dekadlarca otomotiv mühendisliği deneyimi var. Bunu anlamak için Sumitomo'nun yapısına bakalım. Sumitomo grubu hem Falken hem de Dunlop markalarını çatısı altında barındırıyor. İki marka da aynı Ar-Ge merkezlerinden, aynı kalite kontrol süreçlerinden geçiyor. Ama Dunlop daha eski ve daha bilinen bir marka olduğu için fiyatı yüksek tutuluyor. Falken, pazarda daha az bilinirliği olduğu için çok daha makul fiyatlarla sunuluyor. Falken'in ZX CE serisi özellikle yakıt verimliliği ve uzun ömür beklentisi olan sürücüler için öne çıkıyor. Örnek olarak, Alman Sport Auto dergisinin 2026 testinde Falken Azenis FK520 modeli, kendisinden çok daha pahalı olan Continental Premium Contact 7 ve Michelin Pilot Sport 5 gibi premium rakipleriyle aynı test grubunda kıyasıya mücadele etti. Test, Mazda MX-5 üzerinde 205/45 R17 ebatında yapıldı. Islak zemin performansı ve konfor açısından sonuçlar şaşırtıcı derecede yakındı. Bazı kategorilerde Falken, kendisinden 2 kat pahalı olan modellerle başa baş gitti. Peki neden bu kadar ucuz? Çünkü Falken Türkiye'de reklam bütçesine çok az yatırım yapıyor. Bilinirlik düşük olduğu için fiyat da düşük tutuluyor. Ama lastiğin kendisi aynı fabrika standartlarında üretiliyor. Falken'i tercih etmek istiyorsanız özellikle ZX ZE310 Ecoran serisine bakın. Yakıt tasarrufu ve uzun ömür açısından güçlü bir seçenek. Sportif sürüş yapıyorsanız Azenis FK520 modeli, daha agresif bir lastik arıyorsanız iyi bir tercih. Japon kalitesi düşük fiyatla buluştu. Şimdi listede gerçekten şaşırtıcı bir teste imza atmış bir markaya geçiyoruz. Bu marka premium kategoride değerlendirilmiyor ama son testlerde tam bir sürpriz yarattı. 4. Gitti. Singapur menşeili bu marka, Türkiye'de pek bilinmese de Avrupa'nın prestijli Ace Auto Club Europe'un 2024 yaz lastiği testinde adeta fırtına estirdi. Test, 225/40 R18 ebatındaki 10 lastiği kapsadı. Lastikler, ıslak ve kuru zeminde frenleme, suda kızaklama direnci, her iki yüzeyde yol tutuş, yuvarlanma direnci ve dış gürültü açısından değerlendirildi. Ve Gitti bu testte premium markalarla aynı yüksek puanı aldı. Test ekibi bunu özellikle testin sürprizi olarak nitelendirdi. Genellikle premium kategoriyle hiç anılmayan bir marka, en üst segment markalarla aynı sınıfa girdi. Bu nasıl mümkün oluyor? Şunu bilmeniz gerekiyor. Gitti, büyük üreticilere OEM, yani orijinal ekipman tedarikçisi olarak lastik üretiyor. Yani bazı büyük markaların fabrikalarında üretilen lastiklerin teknolojisini zaten kullanıyor. Otomotiv endüstrisinde bu çok yaygın bir uygulama. Bir lastik fabrikası hem kendi markasını üretir hem de başka markalar için fason üretim yapar. Üretim hattı aynı, kalite kontrol standardı aynı. Sadece kutunun üzerindeki logo değişiyor. Ama kendi markasıyla sattığında fiyatı çok daha düşük. Çünkü pazarlama ve marka değeri maliyeti yok. Gitti'yi Türkiye'de bulmak biraz zor olabilir ama bazı online lastik platformlarında mevcut. Eğer bulabilirseniz fiyat performans açısından gerçekten değerlendirmeye değer. Özellikle bütçenizi zorlamadan premium seviye performans istiyorsanız bu marka araştırmaya değer. Sürpriz marka listeye girdi. Şimdi Kore'nin en güçlü ama Türkiye'de hala ikinci sınıf görülen markasına geçiyoruz. Bu arada videoyu beğenip abone olursanız bu tür içerikleri kaçırmazsınız. Kumho, Güney Kore'nin köklü lastik üreticilerinden biri. Hankook ve Nexen ile birlikte Kore lastik endüstrisinin 3 büyüğünden sayılıyor. Ancak Türkiye'de hala ekonomik etiketinden kurtulamadı. Peki bu yanlış algının kökeni ne? Kore otomotiv endüstrisi 1990'lı yıllardan itibaren hızla büyüdü. Hyundai ve Kia global pazarda güçlendikçe Kore lastik markaları da onlarla birlikte gelişti. Ancak Avrupa pazarına girişte ekonomik alternatif olarak konumlandırılmaları zamanla değişmeyen bir algı yarattı. Oysa Kumho'nun arkasında ciddi bir Ar-Ge yatırımı var. Kumho Exta serisi yüksek performans testlerinde sürekli olarak iyi sonuçlar alıyor. Özellikle Exta PS71 modeli yüksek performanslı yaz lastiği kategorisinde Hankook Ventus S1 Evo 3 ile birlikte en çok tercih edilen seçenekler arasında gösteriliyor.
Bu iki marka genellikle aynı test gruplarında karşılaştırılıyor ve sonuçlar çoğu zaman birbirine çok yakın çıkıyor. Kumho'nun teknik kapasitesi gerçekten yüksek ama markanın Avrupa pazarındaki konumlandırması hala ekonomik segmentte. Bu da fiyatları gerçek performansının çok altında tutuyor. Sizin için bu durum bir avantaja dönüşüyor. Çünkü premium markaların fiyatını öderken aslında premium performans almıyorsunuz. Kumho'da ise ödediğiniz fiyatın çok üzerinde bir performans elde ediyorsunuz. Kumho almak istiyorsanız Exta serisine bakın. Performans odaklı sürüş yapıyorsanız özellikle değerlendirin. Konfor odaklı kullanım içinse Kumho'nun Solus serisi daha sessiz ve daha rahat bir sürüş sunuyor. Toyo Tire, Japon mühendisliğinin en az bilinen markalarından biri. Toyo, otomotiv endüstrisinde 90 yılı aşan bir geçmişe sahip. Ama Türkiye'de Bridgestone ve Yokohama'nın gölgesinde kalıyor. Bunun sebebi basit. Toyo, Japonya'nın devleri arasında pazarlama bütçesi en mütevazı olanlardan. Bridgestone ve Yokohama'nın aksine spor ve motor sporları sponsorluklarına çok daha az yatırım yapıyor. Ama teknik açıdan bakıldığında tablo çok farklı. Toyo mükemmel yol tutuşu ve dayanıklılığı rekabetçi fiyatlarla birleştiği biliniyor. Bu kombinasyon Toyo'yu fiyat performans açısından gerçek bir değer haline getiriyor. Şunu da bilmenizde fayda var. Toyo aynı zamanda birçok performans aracı üreticisine OEM tedarik yapıyor. Yani bazı spor otomobillerin fabrika çıkışı lastikleri zaten Toyo. Bu markanın teknik kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bir araç üreticisinin imajını riske atmadan Toyo'yu tercih etmesi markanın kalitesine güçlü bir kanıttır. Toyo'yu tercih etmek istiyorsanız Proxys serisine bakın. Hem konfor hem performans dengesini iyi kuran bir seçenek. Daha sportif bir sürüş arıyorsanız Proxys Sport modeli özellikle araştırmaya değer. Hankook. Ve listenin birinci sırasına geldik. Hankook. Bu marka aslında Türkiye'de tanınıyor ama hala hak ettiği değeri görmüyor. Hankook, Hyundai, Kia, Volkswagen gibi otomotiv devlerinin global OEM yani orijinal ekipman üreticisi tedarikçisi. Yani yeni bir otomobilin fabrikadan çıktığında üzerinde Hankook lastikleri olma ihtimali çok yüksek. Bu ne anlama geliyor? Bir araç üreticisi fabrikadan çıkan yeni bir model için lastik tedarikçisi seçerken son derece titiz bir süreçten geçiyor. Aylarca süren testler, milyonlarca kilometrelik dayanıklılık denemeleri yapılıyor. Eğer Hankook bu testleri geçip Hyundai veya Volkswagen'in fabrika lastiği oluyorsa bu kalite standardının tartışmasız kanıtı demektir. Hankook dünyanın 7. büyük lastik üreticisi. Kendi ülkesi Güney Kore dışında Çin ve Macaristan'da da üretim yapıyor. Bu da global kalite kontrol standardı anlamına geliyor. Hankook Ventus serisi yüksek performans testlerinde sürekli olarak en iyi seçenekler arasında gösteriliyor. Hankook Ventus S3 Evo modeli mükemmel kuru ve ıslak yol tutuşu, en iyi ıslak frenleme ve en yüksek aquaplaning hızıyla dikkat çekiyor. Bu üç özellik bir lastiğin güvenlik performansının temelini oluşturuyor. Kış lastiği tarafında ise Hankook Winter Icept RS3 W462 serisi kullanıcı değerlendirmelerinde sürekli öne çıkan markalardan biri. Bu lastik, ana olukların karşısında tasarlanmış ters V şeklindeki olukları sayesinde karlı yollarda yüksek çekiş performansı sunuyor. Omuz bloğunda bulunan su hattı kılcal kanalları ise ıslak yol performansını artırıyor. Pek çok kullanıcı 10 yılı aşan Hankook deneyiminde markanın hiçbir zaman hayal kırıklığı yaratmadığını dile getiriyor. Peki neden fiyatı bu kadar makul? Çünkü Hankook'un marka algısı hala Avrupa premium markaları kadar pahalı olmayan ama kaliteli segmentinde duruyor. Gerçek performans verileri ise çoğu zaman bu algının çok üzerinde. Hankook almak istiyorsanız yaz için Ventus serisi, kış için Winter Icept serisi en güçlü seçenekler. Elektrikli araç kullanıyorsanız Hankook'un elektrikli araçlara özel geliştirdiği modellere de bakmanızı öneririm. Bu listeyi hazırlarken amacım premium markaları kötülemek değildi. Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli gibi markaların sektördeki gücü ve kalitesi tartışmaz bir gerçektir. Ama bu 5 markada görmezden gelinmeyi hak etmiyor. Çünkü aralarındaki fiyat farkı bazen %30 ile %50 arasında değişirken performans farkı çoğu testte çok daha küçük. Bazı durumlarda ise hiç fark yok. Bağımsız test sonuçları bunu defalarca kanıtladı.
Lastik alırken altın değerinde 3 kuralı asla unutmayın. Birincisi, marka isminin ötesine geçip bağımsız test sonuçlarını inceleyin. ADAC, Autobild, ACE gibi kuruluşların yıllık testleri ücretsiz ve herkese açık. İkincisi, aracınıza ve sürüş stilinize en uygun lastiği seçin. Şehir içi kullanımla uzun yol kullanımı farklı önceliklere sahip. Üçüncüsü, ödediğiniz fiyatın sunduğu gerçek performansla ne kadar örtüştüğünü sorgulayın. Bazen %50 daha fazla ödeyip %5 daha fazla performans alıyorsunuz. Bu 3 basit adımı uyguladığınızda lastik seçiminizde sadece bilinçli olmakla kalmayacak, aynı zamanda gereksiz yere para harcamaktan da kurtulacaksınız. Siz bu markalardan hangisini denediniz ya da hangi markayı merak ediyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşın. Deneyimleriniz hepimiz için değerli. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz şu an tam zamanı. Çünkü bu kanalda her hafta bu tür içerikler geliyor. Ekrandaki diğer videolara da göz atın. Lastik seçiminde bilmediğiniz çok şey var. Görüşmek üzere.